Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl içinde Doomsday geliyor ve bu film Marvel sinema evreninin belki de en büyük dönüm noktası olacak. Ama bu filmi gerçekten anlayabilmek, her sahnenin ağırlığını hissedebilmek için başa dönmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden Marvel filmlerini sırayla baştan sona özetlediğim bu seriye hoş geldiniz. Ama başlamadan önce emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serimize Kaptan Amerika ile başlıyoruz. 1942 yılında Nazi subayı Schmidt'in İskandinav mitolojisinde tanrıların gücü olarak bilinen ve Tesseract adıyla anılan kozmik bir enerji kaynağını Norveç'teki bir kiliseden çalmasıyla başlar. Schmidt bu gücü kullanarak dünyayı ele geçirmek amacıyla Nazi Almanyası'ndan bağımsız Hydra adında gizli bir bilim ve askeri örgüt kurar. Aynı dönemde New York'ta cılız fiziği ve pek çok sağlık sorunu nedeniyle orduya kabul edilmeyen ancak vatanseverliği ve pes etmeyen iradesiyle dikkat çeken Steve Rogers bir bilim fuarında Alman sığınmacı Dr. Abraham ile tanışır. Steve'in içindeki saf iyiliği ve zorbalığa karşı olan duruşunu gören doktor onu SSR bünyesindeki süper asker projesine dahil eder. Steve Rogers eğitim kampında fiziksel yetersizliğe rağmen zekası ve fedakarlığıyla Albay Phillips ve İngiliz ajanı Peggy Carter'ın güvenini kazanır. Deney günü geldiğinde dahi mucit Howard Stark'ın tasarladığı bir makine içinde Steve'e süper asker serumu enjekte edilir. Deney büyük bir başarıyla sonuçlanır. Steve insan kapasitesinin zirvesinde bir hıza, güce ve dayanıklılığa ulaşır. Ancak hemen ardından bir Hydra suikastçısı Dr. Erskine'ı öldürür ve formülü yok eder. Artık türünün tek örneği olan Steve, hükümet tarafından cepheye gönderilmek yerine bir savaş ikonu ve propaganda aracı olarak Kaptan Amerika adıyla sahneye sürülür. Hikaye Steve'in İtalya'daki bir sahne gösterisi sırasında çocukluk arkadaşı Bucky Barnes'ın da içinde bulunduğu 107. Birliğin Hydra tarafından esir alındığını öğrenmesiyle yön değiştirir. Kendi başına bir kurtarma operasyonu düzenleyen Steve, Hydra üstüne sızarak sadece dostlarını kurtarmakla kalmaz. Aynı zamanda Schmidt'in aslında serumun yan etkisiyle yüzü deforme olmuş kızıl kafatası olduğunu keşfeder. Bu kahramanlık Steve'in gerçek bir asker olarak kabul görmesini sağlar ve o aralarında Bucky'nin de olduğu elit bir birlik olan Howling Commands'u kurarak Avrupa'daki Hydra tesislerini tek tek imha etmeye başlar. Mücadele şiddetlenirken bir tren operasyonu sırasında Steve'in en yakın dostu Bucky Barnes uçuruma düşerek görünürde hayatını kaybeder. Bu acıyla sarsılan Steve, kızıl kafatasının Tesseract enerjisiyle donatılmış devasa bir uçakla dünya başkentlerini yok etme planını durdurmak için son bir saldırı başlatır. Uçağın içinde gerçekleşen amansız kavgada kızıl kafatası Tesseract'a dokunmasıyla birlikte kozmik bir enerji girdabı tarafından uzayın derinliklerine fırlatılır. Kontrolden çıkan ve içinde kitle imha silahları bulunan uçağın yerleşim yerlerine çarpmasını engellemek için Steve Rogers, Peggy Carter ile radyoda hüzünlü bir veda konuşması yaparak uçağı kasıtlı olarak Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularına indirir. Onlarca yıl sonra S.H.I.E.L.D. ekipleri tarafından buzların altında bozulmadan bulunan Steve Rogers, modern New York'ta gözlerini açar. Nick Fury tarafından karşılanan Rogers sadece bir savaşı kazanmamış, aynı zamanda yeni bir kahramanlar çağının temel taşı olmuştur. Ancak arkasında bıraktığı dünya ve sevdikleri artık çoktan geçmişte kalmıştır. Geçmişte Kaptan Amerika'nın buzlar arasındaki uykusu devam ederken 1995 yılında evrenin başka bir köşesinde Kree İmparatorluğu'nun başkenti Hala'da Vers adıyla bilinen ve geçmişine dair hiçbir anısı olmayan bir savaşçı zihninde beliren anlam veremediği silüetlerle mücadele ediyordu. Yüce zeka tarafından eğitilen ve Star Force adındaki elit askeri birliğin bir üyesi olan Vers, Skrull adı verilen şekil değiştiren düşmanlara karşı düzenlenen bir operasyon sırasında esir düştü. Skrull'lar onun zihnindeki anıların derinliklerine sızarak dünya üzerindeki gizli bir teknolojinin peşine düştüklerinde Vers bir kaçış yolu bularak kendini Los Angeles'ta bir blockbuster mağazasının ortasında buldu. Burada henüz geleceğin S.H.I.E.L.D. direktörü olmamış genç ajan Nick Fury ile yolları kesiştiğinde hem kendi kimliği hem de galaksiler arası bir savaşın gerçek yüzünü keşfedeceği amansız bir serüven başladı. Fury ile birlikte Pegasus projesi adı verilen gizli bir hava üssüne ulaşan Vers, burada Dr. Wendy Lawson adında bir kadının izini sürerken aslında kendisinin Carol Danvers adında bir Amerikalı pilot olduğu ve yıllar önce bir uçak kazasında öldüğünü sanıldığını öğrendi. Gerçekler Skrull lideri Talos ile yüzleştiğinde daha da sarsıcı bir hal aldı. Kree anlatısının aksine Skrull'lar istilacı değil, Kree zulmünden kaçan ve kendilerine yeni bir yuva arayan mültecilerdi. Carol, Dr. Lawson'ın aslında bir Kree bilim insanı olan ve Tesseract'ın enerjisini kullanarak ışık hızı motoru geliştirmeye çalıştığını keşfettiğinde geçmişteki kazanın nedenini de anımsadı. Kendi güçlerini motorunun patlaması sırasında Tesseract'ın saf enerjisini emerek kazanmış ve Kree'ler tarafından zihni manipüle ederek bir silah olarak kullanılmıştı. Gerçek düşmanının Kree İmparatorluğu ve akıl hocası Yon Rock olduğunu anlayan Carol, üzerindeki güç kısıtlayıcıyı parçalayarak içindeki devasa potansiyeli serbest bıraktı. Kozmik bir enerjiyle parlayan ve uçma yeteneği kazanan Carol, dünyayı bombalamaya gelen Ronan ve ordusunu tek başına püskürterek evrenin en güçlü varlıklarından biri olduğunu kanıtladı. Mücadele sonunda Skrull halkına güvenli bir yuva bulmak için evrenin derinliklerine gitmeye karar veren Carol, Nick Fury'ye sadece acil durumlarda kullanması için modifiye edilmiş bir çağrı cihazı bıraktı. Fury ise bu olağanüstü deneyimin ardından dünyayı bekleyen benzer tehditlere karşı bir savunma ekibi kurma fikrini benimsedi ve Carol'ın uçağındaki Avenger çağrı kodundan ilham alarak Yenilmezler girişiminin temellerini attı. Bu süreçte
Fury, Goose adındaki bir Flerken'in tırmalanması sonucu gözünü kaybetse de elinde kalan Tesseract ve galaksideki güçlü bir müttefikin varlığıyla gelecekteki büyük savaşa hazırlanmaya başladı. Kaptan Marvel'ın evrenin derinliklerine gidişinden yıllar sonra 2008 yılında dünya teknoloji ve modern kahramanlık anlayışını kökten değiştirecek bir dönüm noktasına tanıklık etti. Dünyanın en büyük silah üreticisi Stark Endüstrilerinin dahi milyarder ve egosu yüksek CEO'su Tony Stark yeni Jericho füzesini tanıtmak için gittiği Afganistan'da beklenmedik bir pusuya düştü. Kendi şirketine ait bir bombanın patlaması sonucu göğsüne saplanan şarapnel parçalarıyla ağır yaralan Stark, 10 Halka adlı terör örgütü tarafından kaçırılarak bir mağaraya hapsedildi. Burada kendisi gibi esir tutulan Dr. Ho Yinsen sayesinde hayatta kalan Stark, şarapnellerin kalbine ulaşmasını engellemek için göğsüne minyatür bir ark reaktörü yerleştirdi. Teröristlerin kendisi için füze yapması yönündeki baskılarını fırsata çeviren Tony, Yinsen'in de yardımıyla gizlice hurda parçalarından devasa bir zırh inşa etti. Yinsen'in kendini feda ettiği o dramatik kaçış anında Stark bu ilk zırhla mağaradan kaçmayı başardı. Ancak yaşadığı bu travmatik deneyim onun hayata bakış açısını tamamen değiştirdi. Malibu'daki malikanesine geri dönen Stark, şirketinin silah üretimini derhal durdurduğunu açıklayarak hem iş dünyasını hem de sağ kolu Stan'i şoka uğrattı. Kendi yarattığı teknolojisinin masum insanların kanını dökmesi gerçeğiyle yüzleşen Tony, mağarada başladığı tasarımı yapay zeka asistanı Jarvis eşliğinde mükemmelleştirmeye odaklandı. Uçuş kabiliyeti, gelişmiş silah sistemleri ve ikonik kırmızı altın rengiyle donatılmış Mark 3 zırhını tamamladığında artık sadece bir iş adamı değil, Iron Man yani demir adam olarak anılacak bir koruyucuydu. Ancak Stark'ın bilmediği şey, babasının eski ortağı olan Stan'in onu öldürmek için teröristlerle işbirliği yaptığı ve Stark Endüstrilerinin kontrolünü ele geçirmek için gizlice Iron Manger adında devasa bir savaş zırhı geliştirdiğiydi. Stan'in ihaneti, Tony'nin göğsündeki ark reaktörünü zorla söküp almasıyla en üst noktaya ulaştı. Ölümün kıyısından dönen Stark, eski reaktörünü kullanarak Stan ile Stark Endüstrilerinin çatısında amansız bir savaşa girdi. Teknolojik ve fiziksel olarak kendisinden çok daha güçlü olan Iron Manger'a karşı zekasını kullanan Tony, büyük bir patlamayla rakibini alt etmeyi başardı. Ertesi gün düzenlenen basın toplantısında kendisine hazırlanan resmi savunma metnini bir kenara iten Stark, dünya tarihine geçecek o meşhur cümleyi kurarak tüm gizliliği yıktı. Gerçek şu ki, ben demir adamım. Bu itiraf sadece Stark'ın hayatını değil, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. Zira o gece evine döndüğünde kendisini bekleyen S.H.I.E.L.D. direktörü Nick Fury, Tony'ye çok daha büyük bir evrenin parçası olduğunu ve yenilmezler girişimini anlatmak için oradaydı. Bu olayların üzerinden 6 ay geçmişken dünya hem bu yeni kahramanı selamlıyor hem de beraberinde getirdiği büyük kaosla yüzleşiyordu. Tony Stark dışarıdan bakıldığında Stark fuarını canlandıran ve dünya barışını tek başına sağladığını iddia eden bir figür gibi görünse de madalyonun öteki yüzünde kendi yarattığı teknolojinin bedelini ağır bir şekilde ödüyordu. Göğsündeki ark reaktörüne güç veren paladyum çekirdeği yavaş yavaş kanını zehirleyerek onu kaçınılmaz bir ölüme sürüklüyordu. Bu fiziksel çöküşün ortasında ABD hükümeti ve rakibi Justin Hammer zırh teknolojisinin bir silah olduğunu savunarak Stark'ı teknolojisini devlete teslim etmeye zorluyordu. Ancak asıl tehdit Stark ailesinin geçmişindeki karanlık bir sırdan, Rusya'nın soğuk sokaklarından geliyordu. Babası Anton Vanko'nun Howard Stark tarafından sürgün edilmesinin intikamını almak isteyen Ivan Vanko, Tony'nin teknolojisini kopyalarak Whiplash kimliğiyle Monaco'daki yarış pistinde dehşet saçtı. Monaco'daki bu ilk saldırı Tony'nin yenilmezlik imajını sarsarken özel hayatı ve şirketindeki kontrolü de elinden kaymaya başlıyordu. Pepper Potts'u CEO olarak atayan ve Natalie Rushman adındaki yeni asistanının aslında Nick Fury tarafından gönderilen S.H.I.E.L.D. ajanı Natasha Romanoff olduğunu keşfeden Tony hayatının en düşük noktasına geriledi. Doğum günü partisinde zırhıyla girdiği sorumsuz tavırlar en yakın dostu James Rados ile arasının açılmasına ve Rados'un Mark II zırhını alarak orduya teslim etmesine neden oldu. Ancak tam bu umutsuzluk anında Nick Fury tekrar devreye girerek Tony'ye babasından kalan gizli mirası 1974 Stark fuar haritasının içine gizlenmiş yeni bir elementin atomik yapısını sundu. Tony kendi evinde kurduğu parçacık hızlandırıcı ile paladyumun yerini alacak ve onu zehirlemeyecek bu yeni elementi sentezleyerek hem hayatını kurtardı hem de zırhını daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir seviyeye taşıdı. Final perdesinde Justin Hammer'ın Ivan Vanko ile işbirliği yaparak ürettiği insansız hava dronları ve savaş makinesine dönüştürülen Rhodes'in zırhı Stark Expo'nun ortasında büyük bir kaosa yol açtı. Vanko'nun kontrolü ele geçirmesiyle kontrolden çıkan drone ordusu şehri birbirine katarken Tony ve zihni üzerindeki kontrolü geri kazanan Rhodes omuz omuza vererek modern savaş tarihinin en büyük düellolarından birine giriştiler. Vanko'nun gelişmiş zırhını ve dronlarını alt etmeyi başaran ikili Stark Expo'yu büyük bir patlamadan kurtarırken Tony Pepper'a olan duygularını nihayet netleştirdi. Savaşın ardından Nick Fury, Tony'yi yenilmezler girişimi için danışman pozisyonuna uygun görse de asıl büyük fırtınanın yolda olduğunu haber veren olay New Mexico çöllerinde bulunan gizemli bir çekişle çoktan başlamıştı. Ancak buna geçmeden önce Tony Stark'ın zırhını tüm dünyaya duyurduğu günlerde evrenin bir başka köşesinde biyokimyacı Dr. Bruce Banner modern bir süper asker yaratma amacıyla yürütülen gizli bir askeri projenin kurbanı olmak üzereydi. Kaptan Amerika'yı yaratan formülü gamma radyasyonuyla yeniden canlandırabileceğine inanan Banner, üzerinde uyguladığı deneyin felaketle sonuçlanmasıyla nabzı yükseldiğinde kontrol
edemediği devasa, yeşil ve öfkeli bir canavara dönüşmeye başladı. Bu trajik kaza sırasında sevgilisi Betty Ross'un yaralanması ve babası General Thunderbolt'un bu gücü bir silah olarak ele geçirme hırsı Banner'ı Brezilya'da izini kaybettirmeye zorladı. Burada öfkesini kontrol altına almayı öğrenmeye çalışan ve Mr. Blue Code adlı gizli bir müttefike veriler göndererek içindeki canavardan kurtulmanın yollarını arayan Banner, bir fabrikada çalışırken kaza sonucu bir içecek şişesine damlayan kanının Amerika'da bir tüketiciyi zehirlemesiyle yerini açık etti. General Ross, Banner'ı ele geçirmek için özel eğitimli bir timi ve hırslı asker Emil Blonsky'yi Brezilya'ya gönderdiğinde aylar süren sessizlik yerini büyük bir yıkıma bıraktı. Blonsky, Hulk'un saf gücü karşısında dehşete düşse de bu güce hayran kalarak kendisini denek olarak sunmayı kabul etti ve düşük dozda bir süper asker serumu enjekte edilerek fiziksel sınırlarını zorlamaya başladı. Bu sırada Amerika'ya dönen ve Betty Ross ile yeniden bir araya gelen Banner, Culver Üniversitesi yerleşkesinde askeri birliklerin kuşatması altında kaldı. Blonsky'nin serumla kazandığı hıza rağmen Hulk karşısında ağır yaralandığı bu epik çatışma, Banner'ın canavarının aslında sadece bir yıkım makinesi değil, Betty'yi korumaya çalışan bir bilinç olduğunu da gösterdi. Kaçışları onları New York'a gizemli müttefiki Stantz'e götürdü. Ancak Stantz'in yaptığı tedavi deneyi içindeki gücü tamamen yok etmek yerine onu geçici olarak bastırmaktan öteye gidemedi. Hikayenin zirve noktasında gücü olan açlığıyla gözü dönen Blonsky, Stantz'i zorlayarak kendisine Banner'ın gamma ile zenginleştirilmiş kanını enjekte ettirdi. Bu tehlikeli kombinasyon Blonsky'yi Hulk'tan bile daha büyük, kemikli ve kontrolsüz bir canavar olan Abomination'a dönüştürdü. New York'un Harlem sokaklarında dehşet saçan bu yeni tehdidi durdurabilecek tek güç yine Hulk'tı. Bruce Banner bir canavarın başka bir canavarı durdurabileceği gerçeğini kabullenerek bir helikopterden boşluğa atladı ve Harlem'in ortasında gerçekleşen devasa düelloda Abomination'ı alt etmeyi başardı. Zaferin ardından tekrar kaçmak zorunda kalan Banner, Kanada'nın ıssız ormanlarında inzivaya çekilerek artık dönüşümü bastırmak yerine onu kontrol etmeye odaklandığı bir noktaya ulaştı. Bu sırada bir barda mağlubiyetini hazmetmeye çalışan General Ross'un yanına gelen Tony Stark, bir ekip kurduklarını fısıldayarak yenilmezlerin temellerinin atıldığını bir kez daha teyit etti. Dünyadaki teknolojik ve biyolojik gelişmeler tüm hızıyla sürerken evrenin çok uzak bir köşesinde kozmik bir krallık olan Asgard'da 1000 yıllık bir taht değişimi gerçekleşmek üzereydi. 9 diyarın koruyucusu ve her şeyin babası olan Odin, yerini görkemli ama kibriyle körleşmiş oğlu Thor'a bırakmaya hazırlanıyordu. Ancak taç giyme töreni kadim düşmanları olan buz devlerinin Asgard hazine odasına sızmasıyla kana bulandı. Babasının uyarılarını hiçe sayan Thor, kardeşi Loki ve sadık savaşçı dostlarıyla birlikte yasak olan diyara giderek barış anlaşmasını bozdu ve büyük bir savaşın fitilini ateşledi. Bu pervasızlık karşısında gazaba gelen Odin, oğluna bir ders vermek amacıyla onun tanrısal güçlerini elinden aldı. Sadık çekici Mjolnir'i, Bu çekici tutan kim olursa olsun, eğer layıksa Thor'un gücüne sahip olacak. büyüsüyle mühürledi ve Thor'u bir fani olarak dünyaya, New Mexico çöllerine sürgün etti. Dünyaya düştüğünde astrofizikçi Jane Foster ve ekibi tarafından bulunan Thor artık sadece kas gücüne sahip kibirli bir yabancıydı. Kendi çekicinin bir kraterin ortasında S.H.I.E.L.D. tarafından korumaya alındığını öğrendiğinde oraya sızıp gücünü geri kazanmaya çalıştı. Ancak günahlarının ağırlığıyla çekici yerinden dahi oynatamaması onun gerçek bir yıkıma uğramasına neden oldu. Bu sırada Asgard'da kalan Loki aslında bir buz devi olduğunu ve Odin tarafından evlat edinildiğini keşfedince büyük bir kimlik kriziyle karanlık tarafa geçti. Babası Odin'in uykuya dalmasını fırsat bilen Loki tahtı ele geçirdi ve Thor'u sonsuza dek sürgünde bırakmak için ona babasının öldüğü yalanını söyledi. Loki'nin hırsı bununla da sınırlı kalmadı. Dünyadaki abisini tamamen ortadan kaldırmak için devasa ve durdurulamaz bir silah olan Destroyer'ı Meksika'nın küçük bir kasabasına gönderdi. Destroyer kasabayı yakıp yıkarken Thor gerçek liderliğin ve kahramanlığın kaba kuvvetle değil fedakarlıkla ölçüldüğünü anladı. Jane Foster ve masum insanların hayatını kurtarmak için kendi canını ortaya koyarak Destroyer'ın karşısına silahsız bir şekilde çıktı. Bu karşılıksız fedakarlık Thor'u yeniden layık kıldı. Mjolnir kraterden fırlayarak sahibinin eline geri döndü ve Thor tanrısal güçlerine yeniden kavuşarak düşmanını alt etti. Ancak asıl savaş Asgard'daydı. Geri dönen Thor, Loki'nin Jotunheim'ı yok etmek için bir Frost köprüsünü kullandığını görünce sevdiği kadına Jane'e bir daha asla dönemeyeceğini bilmesine rağmen köprüyü kendi elleriyle yıktı. Loki uzayın derinliklerinde kaybolurken Thor artık sadece bir savaşçı değil, tacın ağırlığını ve korumanın bedelini anlamış bir kral adayı olarak tahtın varisi oldu. Dünya ise tanrıların ve uzaylı tehditlerin artık bir efsane olmadığını, kapının hemen ardında olduklarını bu olayla bizzat deneyimlemişti. Asgard'da yaşanan olayların ardından Tesseract, S.H.I.E.L.D. tarafından gizli bir tesiste incelenmeye devam ederken uzayın derinliklerinde Thanos ile gizli bir anlaşma yapan Loki, elindeki zihin kontrolünü sağlayan asa ile dünyayı istila etmek üzere geri döndü. Tesseract'ın enerjisini kullanarak dünyaya bir portal açan Loki, Doktor Eric ve usta okçu Hawkeye'yi etkisi altına alarak kozmik küpü çaldı ve tesisin yerle bir olmasına neden oldu. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında Nick Fury, tozlu raflarda bekleyen yenilmezler girişimini resmen hayata geçirdi. Karadul lakaplı Natasha Romanoff, Hindistan'da inzivaya çekilen Bruce
Banner'ı ikna ederken Kaptan Amerika buzlar altındaki uykusundan uyanmış bir asker olarak, Iron Man ise egosuyla baş etmeye çalışan dahi bir milyarder olarak bu sıradışı ekibin parçası oldu. Ekip S.H.I.E.L.D.'ın gökyüzündeki devasa karargahında bir araya geldiğinde fikir ayrılıkları ve kişilik çatışmaları profesyonelliklerin önüne geçti. Thor'un kardeşi Loki'yi geri götürmek için dünyaya inişi ve kahramanlar arasında yaşanan kısa süreli güç gösterileri takımın ne kadar kırılgan olduğunu kanıtlıyordu. Loki planlı bir şekilde teslim olarak Helicarrier'a girdiğinde asıl amacı kahramanları birleştirmek değil, onları içeriden çökertmekti. Asasının yaydığı negatif enerjiyle ekibi birbirine düşüren Loki, halkın kontrolsüz bir şekilde gemide dehşet saçmasına neden oldu ve bu kaos sırasında ajan Phil Coulson'ı öldürerek kaçmayı başardı. Ancak Coulson'ın ölümü Nick Fury tarafından bir motivasyon aracına dönüştürüldü. Bu acı kayıp, birbirleriyle anlaşamayan bu güçlü figürlerin ilk kez ortak bir amaç etrafında kenetlenmesini ve bir takım olmasını sağladı. Final perdesinde Loki Stark Kulesi'nin tepesinde Tesseract'ı kullanarak New York semalarında devasa bir portal açtı ve ordusunu dünyaya saldı. Şehir savaş alanına dönerken Kaptan Amerika, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye tarihe geçecek o yenilmezler duruşunu sergileyerek New York'u savunmaya başladılar. Mücadele tüm hızıyla sürerken Dünya Güvenlik Konseyi'nin istilayı durdurmak için şehre nükleer füze gönderme kararı almasıyla olaylar kritik bir noktaya ulaştı. Tony Stark füzenin şehri yok etmesini engellemek için hayatını riske atarak füzeyi yakaladı ve portalın içinden geçerek ordunun ana gemisine doğru yönlendirdi. Ana geminin yok olmasıyla tüm uzaylı ordusu etkisiz hale gelirken Stark son anda portal kapanmadan dünyaya geri düşmeyi başardı. Savaşın sonunda Loki tutuklanarak Thor eşliğinde Asgard'a götürülürken Tesseract'ta güvenli bir yere kaldırıldı ve bu olayların ardından dünya artık onlara yenilmezler diyordu.